Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu üçgen şal yapımının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak olacak. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şöyle sizlere yakından göstereyim. Çok güzel bir görüntüye sahip, böyle güzel bir çalışma. Arkası da bu şekilde arkadaşlarım. Dilerseniz arka kısmını, dilerseniz ön kısmını rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çalışma. Modelimi yaparken Alize Angora Gold simli bir ip kullandım ve tığım ise şöyle 2 milim oldu arkadaşlar. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Öncelikle şu şekilde bir halka yapıyorum ve bu halkanın içerisine 1 2 3 tane zincir çekiyorum, üzerine alıyorum, yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Sonra tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde bir görüntü elde ediyorum arkadaşlar. Ve bunu burada birleştiriyorum. Şöyle sıkılaştırıyorum yani. Tekrar buradan 3 tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Üzerine aldım. Ve bu iki araya giriş yapıyorum. Bu kenar kısmı hiç değişmeyecek arkadaşlarım. Hep 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir olacak. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyoruz. Bu ortadaki boşluğa giriş yapıp buraya bir tane önce bu şekilde ikili trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere giriş yapıp bir V elde ediyorum arkadaşlarım, bu şekilde. Sonra tekrar 3 tane zincir ve kenardaki diğer taraftaki yerimizi yapıyoruz aynı şekilde. Şimdi bunu yaptıktan sonra yine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Üzerine alıyorum. Bu boşluğa giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arada birer tane zincir olacak arkadaşlar. Bu şekilde 4 taneye tamamladık. Şimdi yine 3 zincir ve gidip kenardan geri döneceğiz. Şimdi arkadaşlar yine 3 tane zincir üzerine alıyorum. Bu ilk boşluğa geliyorum. Buranın içerisinden giriş yaptım. Şu şekilde 6 tane toplayacağım üzerine. Bu birinci oluyor. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane bu şekilde topladım. Sonra bu ipimi şu şekilde tutuyorum. Hepsini çekiyorum. Ve bu tutmuş olduğum ipin içerisinden giriş yaptım bu şekilde. Önce şöyle sıkılaştırdım. Sonra ikisini birlikte alıyorum. Birinci fıstığımı, çiçeğimin yaprağını yapmış oluyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıp diğer boşluğa da aynı şekilde altılı bir fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuttum. Çekip şekilde sıkılaştırıyorum. Bir tane daha yapacağız. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz yine. 1 2 3 üzerine alıp köşeyi, kenarı tamamlıyoruz.
Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Şu orta yerden giriş yapıyorum arkadaşlar. 3 tane zincirimin tam orta kısmından giriş yaptım. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane zincir daha çekiyorum. Üzerine alıp bu boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi hiç ara vermeden devam ediyorum. Aynı şekilde 6 tane de diğer boşluğumun içerisine ikili trabzanlarımı yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi yine 3 zincir üzerine alıp bunun ortasından giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. 3 tane zincir çekip devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar yine 3 zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Bu tek olarak yapmış olduğum ikili trabzanın tam üst noktasından giriş yapıyorum. Bu şekilde. Araya 3 tane zincir çektim yine. Ve tekrar aynı yerden giriş yapıyorum. Bu şekilde. Ve buraya da yine bir V biçiminde ikinci yerlerim için, yani şuralar için yer yapmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincir çektim. 1 2 3 üzerine alıyorum ve bu taraftan şöyle şu kısmından alıyorum arkadaşlarım. Bakın şuradan değil, azaltarak gideceğiz. Şöyle önünden giriş yapıp buraya hepsine 12 taneydi sayımız, 10'a düşüreceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi 10 tane bu şekilde yer yapmış olduk. Bakın arkası da böyle gözükecek. Şimdi tekrar 3 zincir üzerine alıp tek olan trabzanımın üzerinden giriş yapıyorum. 3 zincir çektim aynı yere bir daha. Diğer tarafta yaptığımız işlemi burada da tekrarlıyoruz. Şimdi yine 3 zincir çekiyoruz. Üzerine alıp bu yuvaya yine 4 tane aralarda birer tane zincirli yer yapıyoruz arkadaşlarım. 2 şöyle 3 4 tane yaptım. Şimdi 3 zincir üzerine alıyorum. Bu defa bu taraf arka tarafımız olduğu için şu şekilde tığımı geçirdim önden, şöyle çıkarttım arkadan ve buraya bu defa 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle zaten azalacak arkadaşlar, kenarlarındakini almadığımız için ve bu görüntü ortaya çıkarmış olacağız. Şöyle bakın 2 4 oldu. 5 6 7 ve 8. Bunu artık toparlamaya başlamış olduk. Şimdi yine 3 zincir üzerine alıp bu yuvaya yine 4 tane ikili trabzan, aralarda birer zincir. Şimdi her bir araya birer tane yine altılı fıstık yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 ipimizi tuttuk.
Evet, bir tane zincir, 3 tane zincir çekiyorum. 2 3 ve hemen diğer tarafa geçip oraya da aynı şekilde fıstıklarımızı yapıyoruz. Şimdi 3 zincir çekiyorum yine. Üzerine aldım. Bakın şuradan ve buradan giriş yapıyorum. Sayıyı 6'ya düşüreceğim arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şimdi tekrar buraya fıstıklarımızı yapalım. Evet, bu kenarı yaptıktan sonra üzerine aldım. Hemen bu yuvaya giriş yapıp buraya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra tekrar diğerine aynı şekilde 6 tane ikili trabzan. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Üzerine alıp buradaki sayımızı 4'e düşüreceğiz. Bu şekilde 1 2 3 ve 4. Şimdi yine aynı şekilde bu tarafa da aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Ve geliyorum hemen bu ortadaki zincirimin içerisinden giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzanla bağlıyorum. Sonra tekrar 1 2 3 zincir çektim. Üzerine aldım. Ve bu ön kısmından, ön tarafın burası olduğu için buradan giriş yaparak ikili trabzanlarımı yapıyorum ve devam ediyorum. Şimdi tekrardan 3 zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Buradan giriş yapıyorum. Bir tane bu şekilde yarım trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Hemen yanındakine de aynı şekilde yarım trabzan yapıyorum. Ve topluyorum arkadaşlar. Bir tane buradan birazdan şu gördüğünüz yeri yapmaya başlayacağız. Evet, şimdi buradan devam ediyorum. Yine 1 2 3 zincir çektim, üzerine aldım. Aynı işlemi bu kısmına da yapıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi bakın şöyle bir görüntü oldu. Yine buradaki yerimizden bu tarafa da yapacağız. 1 2 3 zincir.
ortadakinden giriş yapıp tekrar 3 zincirle kenara geçeceğiz. Üç zincir çektim. Bu yerimin üzerine hemen bir diğer çiçeğimi yapmak için şöyle 1 2 3 arada tekrar aynı yere bu şekilde bir yer elde ediyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum, üzerine alıyorum ve aynı şekilde arkadaşlar hiçbir değişiklik yapmadan buradaki ikili trabzanlarımı, burası arka taraf olduğu için arkadan giriş yapıp tamamlıyorum. Şimdi yine 3 zincir üzerine alıp bu ortadaki tek kalan yerimden giriş yapıyorum. Oraya 1 2 3 zincir, bir diğer çiçeğim için, kozalağım için yer yapıyorum. 1 2 3 zincir ve devam ediyoruz. Diğer tarafı da ikili trabzanlarımızı yaparak kenara geçeceğiz arkadaşlar. Ve bakın birinci yerimizi tamamlamış olduk. Şimdi aynı burada yaptığımız gibi buradan bir tane olacak çiçeğimiz, buradan olacak ve buraya olacak. Ve bu şekilde artarak bir artarak devam edecek arkadaşlar. Bakın bir tane, iki tane, üç tane, dört tane ve beş tane olarak tamamlayacağız bu kısmı. En son olarak bitirirken arkadaşlarım bakın şu yaptığımız fıstıklarımızın yaptıktan sonra zaten bu da toplanmış oluyor. Hemen buranın üzerinden ben böyle bir sıra olarak sık iğne ile geçtim. Dilediğiniz şekilde bitirebilirsiniz. Ayrıca bu kenarlarına farklı şeyler yapmak isterseniz onu da yapabilirsiniz. Sanırım modelimiz anlaşılmıştır bu kadarla. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir modelimi. Benim çok hoşuma gitti bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlarım. Sizlere değişik bir fikir olması için bu paylaşımı yapmak istedim. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.